Tarih 11 Temmuz 1995. Yer Srebrenica'da bir okulun öğretmenler odası. Saat gece 23.00. Masada oturanlar Sırp albay Ratko Mladic, Birleşmiş Milletleri temsilen bulunan Hollandalı albay Tom Karesman ve Boşnakları temsil etmesi için masaya oturtulan öğretmen Nesip. Sırp albay Mladic, masada tek silahsız kişi olan öğretmen Nesip'ten Boşnakların koşulsuz olarak bütün silahlarını teslim ettiği bir anlaşmayı imzalamasını istiyor. Aynı günün sabahında Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü temsilen orada bulunan Albay Karesman okulun penceresinden megafonla halka seslenerek hayatlarının Birleşmiş Milletler garantisi altında olduğunu duyuruyor. 25 Haziran 1991 tarihinde Sovyet Rusya'da Mihail Gorbaçov'un istifası üzerine başlayan çözülme Yugoslavya'ya da sıçramıştı. Federasyonun dağılma süreci Haziran 1991'de Hırvatistan ve Slovenya'nın resmi olarak bağımsızlıklarını ilan etmesiyle başladı. Birleşmiş Milletler toplulukların ülke olarak tanınması için bağımsızlıklarının referandumla ilan etmelerini şart koşmuştu. Bunun üzerine Bosna Hersek 1 Mart 1992'de yaptığı referandumla eski Yugoslavya'dan ayrılarak resmi olarak bağımsızlığını ilan etti. Bosna'dan bir yıl kadar önce bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan'da Hırvatlar ile Yugoslavya ordusu arasında yaşanan çatışmalar Bosna'ya da sıçramıştı. Dönemin en büyük ordularından kabul edilen Yugoslavya ordusunun büyük bölümü Sırpların kontrolündeydi. Büyük çoğunluğun Hırvatların oluşturduğu Bosna'nın Ravno köyüne Yugoslav ordusunun saldırmasıyla Bosna Hersek'te gayri resmi olarak iç savaşa dahil olmuştu. Yugoslavya'nın dağılma sürecini fırsat bilen Hırvatlar ve Sırplar Bosna topraklarını paylaşarak Boşnakları da içerisine alan cumhuriyetlerini ilan etmişlerdi. Sırplar ve Hırvatların bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırpların kontrolündeki eski Yugoslav ordusu Müslüman Boşnaklar üzerinde etnik temizliğe başlamıştı. Boşnaklar ise Alija İzzetbegović önderliğinde kısıtlı imkanları ile Yugoslav ordusunun tüm imkanlarına sahip olan Sırplarla ülkenin kuzeyinde ve doğusunda, Hırvatlarla ise ülkenin kuzeyinde ve batısında çarpışıyordu. Birleşmiş Milletler Bosna'da yaşanan olaylara herhangi bir müdahalede bulunmamış, sadece bölgeye giriş ve çıkışlara ambargo uygulamıştı. Bu ambargo Sırpları etkilememiş, tam aksine kısıtlı imkanlarla ülkelerini savunan Boşnakları daha da zor durumda bırakmıştı. Bosna'nın etrafındaki çember iyice daralmıştı. Sivil ölümler ve katliamlar dünya kamuoyunda ses getirmeye başlamıştı. Dünya kamuoyundaki tepkiler üzerine 16 Nisan 1993'te Birleşmiş Milletler olağanüstü toplantı kararı almış ve aralarında Srebrenistan'ın da bulunduğu 6 bölgeyi güvenli bölge olarak ilan etmişti. Birleşmiş Milletler Barış Gücü adı altında 6 bölgeyi kontrol altına almış ve Srebrenica'ya Albay Tom Karesman komutanlığında 400 Hollandalı askeri göndermişti. Çevredeki bölgelerden kaçan Boşnakların göçüyle Srebrenistan'ın nüfusu 10.000'den 60.000'e yükselmişti. Barış Gücü askerlerinin bölgeye gelmesi Sırpların saldırılarını durdurmuştu, ancak Srebrenistan'ın etrafındaki Sırp kuşatması hala devam ediyordu. Devam eden 2 yıl boyunca bölgeye gönderilen insani yardım konvoylarının şehre girmesine güvenlik nedeniyle izin verilmedi. Bölgeye çok az sayıda ulaşabilen gıda ve ilaç yardımlarının yanında halkın elindeki silahlar BM güçleri tarafından koruma gerekçesiyle toplanmıştı. Tarihler 9 Temmuz 1995'i gösterdiğinde daha sonra ismi Sırp kasaba olarak anılacak olan Radovan Karadžić bölgede bulunan Sırp komutan Ratko Mladić'e Srebrenistan'ın alınması emrini verdi. Kriveya 95 isimli operasyonla saldırıya geçen Sırplar, Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin mevzilerine saldırarak 30 Hollandalı askeri rehin aldılar. Sırpların saldırıya geçmesinin ardından kendilerini korumak için toplanan silahları geri almak için başvuran Boşnaklar, Hollandalı albay Karesman tarafından reddedildi.
Sırp ordusu şehri tekrardan bombalamaya başlayıp 30 rehineyi öldürecekleri tehdidinde bulunması üzerine Birleşmiş Milletler'e ait 2 adet F-16 tipi savaş uçağı şehrin üzerinden alçak uçuş yapıp bir tankı bombalayarak Sırp ordusuna gözdağı vermeye çalışmıştı. 10 Temmuz 1995 gecesi Hollandalı albay Karesman 30 rehine karşılığında 25.000 kişinin bulunduğu Boşnak kampını kendi elleriyle Mladiç'e teslim etti. Aynı gün generallerinden gelen emirle barış gücü olarak bulundukları şehri boşaltacaklarını açıkladı. Daha sonra ortaya çıkacak bir videoda Sırp General Mladić şehri teslim eden Karesman'a hediye verdiği ve beraber kadeh kaldırdıkları görülecekti. 11 Temmuz 1995 Barış gücü askerleri çekilmiş, ellerinden silahları alınmış Boşnak Müslümanlar Sırpların ablukası altında savunmasızca ölüme terk edilmişti. Sırpların şehre girmesiyle esir almalar başladı. Sayıları 10.000'i bulan esirlerin erkek olanları eşlerinden ve çocuklarından koparılarak kamyonlara bindiriliyor ve ormanın derinliklerine götürülüyordu. Kadınlar ve çocukları ise acımasızca yapılan katliamlar ve tecavüzler bekliyordu. 4 yaşındaki bir kız çocuğunun ölmeden önce söylediği "Çocukları küçük kurşunla öldürürler değil mi anne?" cümlesi insanlığın kanını dondurarak tarihe utanç harfleriyle kazınmıştı. Beş gün süren ve kadın erkek çocuk demeden yapılan acımasız katliamda 8.372 kişi hayatını kaybetmişti. Bu vahşetin sorumlusu olan Sırp askerleri bununla da yetinmeyip kimliklerinin tespit edilmemesi için cesetleri parçalayıp bugün sayıları 64'ü bulan toplu mezarlara gömmüşlerdi. Bugün 3.000 kişinin kimliği hala tespit edilememiştir. Uzunca bir süre sessizliğini koruyan NATO güçleri 30 Ağustos 1995'te başlattığı Kararlı Güç Harekatı ile 400 savaş uçağının ve 15 ülkeden 5.000 askerin katıldığı müdahale sonucunda 21 Eylül 1995'te Sırplar silah bırakmak zorunda kaldılar. 2007'de Lahey Uluslararası Adalet Divanı Srebrenica ve civarında yaşanan olayları soykırım olarak nitelendirdi. Hollandalı albay Karesman ve 400 askeri hiçbir zaman yargılanmadı. Hatta ülkelerine döndüklerinde madalya ile ödüllendirildiler. Sırp kasaba olarak adlandırılan Radovan Karadziç 13 yıllık bir kaçışın ardından 22 Temmuz 2008'de Belgrad'ın dışında bir evde doktor kıyafetiyle yakalandı. Karadziç 2016 yılında karara bağlanan Savaş Suçları Mahkemesi'nde 10 farklı suçtan yargılanıp 40 yıl hapsine karar verildi. Karadziç'in komutanı Ratko Mladić 16 yıllık bir kaçışın ardından 26 Mayıs 2011'de yakalandı. Kasım 2018'de karara bağlanan davada soykırımdan 1. derecede suçlu bulunmuş ve müebbet hapsine karar verilmiştir. Eski Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Milošević soykırımla suçlanmış ama yargılama devam ederken 11 Mart 2006 yılında bulunduğu cezaevinde yaşamını yitirmiştir.